Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalbura bastı tatlısı tarifi hazırladım. Kıyır kıyır çok lezzetli oldu. Benim evimde böyle bir süzgeç vardı. Süzgeç yardımıyla yaptım. Rende kullanabilirsiniz. Veya bu tarz bir süzgeciniz varsa bu şekilde yardım alarak yapılabilir. Tam ölçüdür, güvenle deneyebilirsiniz. Hemen yapılışına ve malzeme listesine geçiyorum. Öncelikle şerbetimi hazırlıyorum. 2 su bardağı şeker kullandım. 2,5 su bardağı su ekliyorum. Küçük bir dilim limon ekleyip karıştırıp ocakta 20-25 dakika kıvamlı bir şerbet oluncaya dek kaynatıyorum. Soğuması için bir kenara bırakıyorum ve hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Bir tepsi için 100 gram tereyağı, bir tane yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı irmik, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı sirke, 1 çay kaşığı karbonat ve yarım paket kabartma tozu kullandım. Unumu yavaş yavaş eklemeye başladım. ...300 gram un kullandım toplamda. 3 su bardağına denk geliyor. Bardak ölçüm 200 milimlik klasik su bardağı. Yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Kıvamını göstereceğim birazdan sizlere. Tüm detaylarıyla gösteriyorum. Yine de sormak istediğiniz sorular olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, hamurumun kıvamı bu şekilde. Oldukça yumuşak kıvamlı. Bir su bardağı kadar ceviz kullandım. Cevizlerimi iri iri dişe gelmesi için bıçakla doğruyorum. Bıçakla inceltiyorum. Bu şekilde plastik bir süzgeçten yardım aldım ben. Bir çay tabağı büyüklüğünde açacağım. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopardım öncelikle. Ve elimle bastıra bastıra çay tabağından belki birazcık daha büyük olacak şekilde incecik açıyorum. Arasına ceviz koyup şeklini veriyorum. Bu kısımları hızlandırmadan gösteriyorum. Nazik hareketlerle toparlayıp şeklimi veriyorum. Ve ters çevirerek alabilirsiniz. Şekli çok hoş oldu. Ben çok beğendim. Bir kere daha gösteriyorum. Ceviz büyüklüğünde bir parça aldım. Elimle bastırarak incelttim kevgirin üzerinde ve şeklini verdim. Ters çevirerek aldım. Kenarlarını düzelttim. Buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, küçük bir emoji bırakırsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Büyük kare fırın tepsisiyle tam bir tepsi dolusu çıktı bu ölçüler ile. Ölçüler 2 katına çıkarılabilir ya da yarıya indirilerek daha az yapılabilir. Tüm harcımı bitirdim. Mutlaka önceden ısınmış olacak fırınımız. Fırında 170 derecede yarım saat kadar pişirdim. Altı hafif kızardı, üstü de pembeleşti.
Evet, fırından da bir görüntü aldım sizler için. Yavaş yavaş kızarmaya başladı. Oldukça güzel altı üstü kızardı. Artık fırından alıyorum. Fırından aldıktan sonra ilk sıcağı çıkacak. Bir 10 dakika ılıyacak. Şerbetimiz soğuk olacak. İsterseniz dolapta da bekletebilirsiniz şerbetini. Çok daha kıyır olması için. Ve daha küçük bir kaba alıyorum. Şerbetini daha kolay çekebilsin diye daha derin bir kaba alıyorum. Ve bir kısmını da buzluğa kaldıracağım. Şerbetini dökmeden önce bir kısmını buzluğa kaldırıyorum. Buzluğa dayanıklı bir kapta muhafaza edebilirsiniz. Daha sonra şerbet kaynatıp taze yapılmış gibi tüketebilirsiniz. Bize fazla geleceği için ben bir miktarını dediğim gibi buzluğa kaldırıyorum. Soğuyan şerbetimi ılıyan tatlımın kurabiyeleriyle buluşturuyorum. Ben şerbetin tamamını kullanmıyorum. Bir kısmını ayırdığım için şerbetin bir kısmını daha sonra kullanmak üzere muhafaza edeceğim. Dinlendikçe yavaş yavaş şerbetini çekiyor. Dediğim gibi tam ölçüdür. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İnanılmaz lezzetliydi. Biz bir günde tükettik. Ertesi güne çok az kaldı. Ertesi gün de yine çok lezzetli oluyor. Birazcık daha yumuşuyor ama çok yine aynı şekilde güzelliğini koruyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bayram da yaklaşıyorken tatlı tariflerim gelecek. Takipte kalabilirsiniz. Son olarak sizlere iç dokusunu da gösterip videomu tamamlayacağım. Abarttığımı düşünmeyin. Gerçekten çok lezzetliydi. Çok kıyır kıyırdı. Sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Kapaklı bir borcama aktarıp dinlenmesi için bir kenara alıyorum. Dolaba koymanıza gerek yok. Şerbetli bir tatlı olduğu için bozulmaz. Dışarıda muhafaza edebilirsiniz. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.